İstanbul'a geldikten sonra hakikaten evimizin kirasını, faturalarımızı nasıl ödeyeceğimizi bilmediğimiz, evde sadece atıyorum tahin pekmezimiz vardı ve ekmekle tahin pekmez yediğimiz dönemlerimiz oldu. Çocukluğun ve hani nasıl bu oyunculuğa merak sardın? Çocukları toplayıp hepsine bir rol, bir şey verip böyle mahalle günleri yapmayla başladım ben aslında. Sen sarışınsın, köylü oynayamazsın. Bence sen o kodları yıkan birisin. Dediler ki sarışınlar da bunu oynayabiliyormuş. Evet, tam da bu soruya geliyordum. Farklı yaşlarda ve farklı şekillerde ve farklı adamlar tarafından nasıl elle, sözle, bilmem neyle taciz edildiğim hepsi bir anda canlanmaya başladı. Şeyleri yazdım. Korkun dedim ya hepiniz, sizin de başınıza ne zaman gelecek diye hakikaten uykusuz bir şekilde bekleyin. Sezgiler çok önemli. Ulan diyorum yani hani hadi bu işe pişman olmamak için evet diyorum ama diyorum sen bana yani yolun ilerleyen zamanlarında bir şeyle mesaj verirsin diyorum. Ve o mesaj geldiği zaman böyle yapıyorum. Mesajımı aldım, teşekkür ederim. Neden filmi çekemiyorum podcast videocast'inin bugünkü konu Burcu Biricik. Hoş geldin Burcucuğum. Hoş bulduk. Nasıl sevindim. Böyle seninle bugün konuşacağım için mutlu geldim buraya açıkçası. Ay ben de bir de ne zamandır aslında bekliyordum. İstiyoruz olsun her şeyin bir zamanı var. Evet bugünmüş kısmet. Benim çok beğendiğim hatta hani ilk kariyerini başladığı yıllardan beri seni takip ettiğim için geçen yılda çok ederim. güzel birlikte bir Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nda jüri üyeliği yaptın. Birçok yönünü görüyorum ama hep de söylediğim bir şey var. İnsan aslında bir şey yapıyor ama bir okunuyor yani yaptığın güzel şeyler. Şimdi onu konuşacağız birazcık. Teşekkür ederim. Şimdi sen Antalyalısın. Evet. Orada büyüyorsun. Lisede tiyatroyla ilgilenmeye başlıyorsun. Evet. Evet, nasıl başladı bu oyunculuk hikayesi? Biraz onu dinlemek istiyorum ve Antalya benim çok sevdiğim bir şehir çünkü. Sinemanın da çok olduğu bir şehir. Biraz çocukluğun ve hani nasıl bu oyunculuğa merak sardın? Nasıl bir çocukluğun onu duymak istiyorum. Ya şöyle aslında Antalya'nın Elmalı ilçesinde büyüdüm ben. Ve hani küçük mahalleler, işte küçük bir ilçe. Çok güven ortamında büyüyen bir çocuktum. Sokaklarda geçti bütün çocukluğum. Çocukları toplayıp hepsine bir rol, bir şey verip böyle mahalle günleri yapmayla başladım ben aslında. Aa, ne güzel. Bütün kapıları tek tek çalardım. İşte şu tarihte şurada işte mahalle gösterimiz var. İşte herkesi bekliyoruz diye herkesi organize edip sen şunu oynayacaksın, sen bunu oynayacaksın. Onlara küçük kostümler, bir şeyler. Böyle kimisine şarkı söyletirdim. Kimisine işte ne bileyim klip vari bir şey yapardım. İşte kendi yazdığım ya da kendi taklit ettiğim şeyleri koyarak böyle mahalle geceleri yapardım. Yani hayatım hem sokakta geçti hem de anneannemin komşularıyla birlikte işte onların günleri, işte toplanmaları falan ve böyle işte oradaki hani böyle anneannemin böyle komşularına her hafta başka taklitle sahneni gelirdim. Evet hani onlar böyle otururken çayını kahvesini yudumlarken ben onlara işte taklitler yapardım. Öyle derken fark etmedim yani ama bunun bir oyunculuk olduğunu bir şey. Sonra liseye geçtiğimde işte tiyatro ekibine girdim. Sonra üniversitede aslında amacım üniversiteden çok hani gittiğim herhangi bir bölümde hemen Tabii. bir tiyatro ekibine girebilmekte öyle de oldu. Öyle devam Evet, etti. Ege Üniversitesi Arkeoloji'ye giriyorsun Evet. ve oradan da Bornova'da Belediyesiz Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi alıyorsun. Evet. Ailenin de katkısı var burada. Anneannenin evinde bir sahne kurmak. Ben çünkü çocukların sokakta oyun oynamasının çok önemli bir dinamik Evet, olduğunu ve işaret olduğunu düşünüyorum. Özgürsün, güven içindesin. Yani hani yapmak istediklerine alan var. Tabii. Koştur sürekli bir şeyin içinde değilsin. Motive ediliyorsun bir taraftan. Evet. Buna alan açılınca keyifli bir şey Bir oldu. disiplin. Peki İstanbul'a geliş nasıl oldu? İstanbul'a geliş şöyle İzmir'de üniversite okuyordum aynı zamanda işte Bornova Şehir Tiyatrosu'ndaydım. Sonra bir yarışmalar çıktı. İşte yani daha doğrusu benden önce de vardı işte hatta Beren Saat'le işte Evet. Engin'in çıktığı. Sonra ondan sonra tekrar bir furya başlamıştı ve öyle bir yarışma sonra biz sırf aslında tiyatrodaki arkadaşlarımızla İstanbul'a gider iki gezer eğleniriz. Hani öyle bir şeyle geyikle hadi katılalım mı bunların elemesine deyip katıldık. Oradan da bir tek ben çıktım işte İzmir elemesinden İstanbul'a geçtim. İstanbul'da işte yarışmaya kaldım. 1-2 bölüm kalırım derken yarışmanın birincisi seçildim falan derken İstanbul'a gelmiş oldum. Ben aslında tabii seninle ilgili bakarken onun bazı bölümlerini gördüm YouTube'da. Ha, evet. Sen şöyle bir
tavırdasın. Yani ben aslında bir oyuncuyum, oynuyorum. Ve de çok böyle onaylanmak vesaire gibi bir şeyin yok. Dinliyorsun, alıyorsun ama kendi yorumunu getiriyorsun gene. Çok dikkatli baktım buna. Ya. Evet. Yani bir şeyi beğendirmeye çalışmamışsın. İçgüdüsel olarak gelişmiş. Oradaki şeylerde de dinliyorsun ve özellikle takip ettim ve çok kıymetli Ya buluyorum farkında bunu. olman ne güzel. Güzel bir şeymiş. şey olmuş. O yarışmalar faydalıydı aslında bence. Özellikle birinci bölüm, seninkini daha sonra keşfettim ama özellikle ilk yarışmada bayağı insanlar gördüydüm, yani fark etmiştim. Öyle söyleyeyim. Evet öyle ama yani hani güzel ve işte yeni nesile fırsat açan bir şey olmakla birlikte aslında. Yani işte bu tarz programlar ama bazen maalesef biraz reyting kurbanı olabiliyor. Tabii canım. Ve tabii. hikaye böyle çok Tatsız yerlere gidebiliyor. Evet yani hani Türkiye'den toplanan bir ekip ve İstanbul'da ne yapacağını bilmeyen bir ekip ve hani böyle bir şeye Onun katılıyor. hikayesi de ama sen kendini güzel korudun. Nasıl korudun böyle? Valla bilmiyorum ki ya, yani biraz öyle gelişti yani hani bir şekilde İstanbul'da hiç tanıdığım yoktu. Hani annem burada yaşıyordu ama o çok uzak bir şehrin başka bir yerinde yaşıyordu. O yüzden şehrin içinde de değildi. Bir şekilde orada doğru arkadaşlıklar, hani doğru kontaklar, yani o yarışmadan sonra çünkü hani bir şey olacağını sanıyorsun. Hani oradaki 20 kişi ve bir anda yarışma bitince sudan çıkmış balık gibi, ya ne yapıyoruz şu an, İstanbul'dayız, döneyim mi dönmeyeyim mi? Tabii. Gibi bir durum oluyor ama Zor bir sonradan şey. Zor. Bu şeye benziyor. Film festivallerinde, özellikle uluslararası olanlarda böyle gidersin, yarışmadaysan şaşalar ve sonra bittiğinde hiç Biter. böyle Hiçbir kalır. şey Yani bir yaşanmamış hüzün. gibi. Aman yarabbim. Yani bu her yerde biraz böyle. Ama tabii sen ondan sonra bir takım roller almaya başlıyorsun. Sanırım Muhteşem Yüzyılda bir rolün oluyor mu? Evet, doğru. Oluyor. İlk setimde o benim. İlk setin. Evet, ilk setimde. Ne oynadın orada? Bir cariyeyi oynadım aslında. Olsun, güzel. İki Deneyim bölümlük deneyimdir. Evet. Evet. Benim için biraz bir deneyimdi. Zor bir deneyimdi. Hatta ondan sonra dedim ki belli ki ben burada yapamam. Yani hani döneyim İzmir'ime, tiyatromu yapayım, işte işten çıkayım, bir özel sektörde iş bulayım ve tiyatroya devam edeyim ve ben döneceğim demiştim. Neyse, o dönemki arkadaşlarım dedi ki saçmalama. Dur, Evet. sakin biraz ol. direnmek ve kararlı gitmek gerekiyor. lazım. Yani çünkü aslında çok kolay olmuyor. İşte herkes yarışmada birinci olmak ister. Birinci oluyorsun ve yaşadığın aslında biraz böyle bir şey. Tabii Değil yani mi? şeyi bile biliyorum, yani işte atıyorum bir görüşmeye gidiyorum, bir dizi audition'ına gidiyorum. Bakıyorum ki hani oradan bana rol çıkmayacaksa, çünkü ev arkadaşıyız ve birilerinin kirayı ödemesi lazım, ben böyle olurum. Ev arkadaşım çok yeteneklidir, belki bu rol için olur, ne olur onunla bir görüşme ayarlayayım falan diye. Yani birimizden biri bir rol alsın da yani hani kimin aldığı önemli değil diye. Auditionlar zaten başlı başına bir hikaye. Yani onu konuşacağız birazdan. Evet. Peki ondan sonra zaten yavaş yavaş ilerliyor ve Hayat Şarkısı galiba çok değerli bir işti. Yani Evet, çok seviyorum. sevgili Gül Oğuz'la da burada onu konuştuk, kulaklarını çınlattık. Ya Evet. canım Gül Hanım. Ee, Bana katkısı şahanedir. Çok çok severim kendisini. Evet. Peki nasıl oldu bu Hülya Cevher karakteri, sana nasıl geldi? Yani arada menajer mi buldun? Ne yaptın? Nasıl oldu o? Yani sonuçta küçük roller oynamışsın ve sonra Hayat Şarkısı geliyor. Arada bir şey var mı? Arada şeref meselesi var. Pardon. Şeref meselesi de şöyle. Ben Şeref meselesinde hatta ayağı aksayan bir kızdın ayağı değil mi? aksayan Evet. bir kızdım ve hani o ekibin aslında en bilinmeyen, en no name ve en tecrübesiz oyuncusuydum. Ve bir şekilde hani hikayedeki yerim, hani rolüm arttı ve hani böyle hani güzel ve kendimi gösterebileceğim bir noktaya taşındı. Çok güzel bir diziydi. Ben izliyordum Evet, ve seni aslında orada keşfettim. Öyle Evet, hatırlıyorum. insanların beni gördüğü ve hatırladığı, yani tam olarak o ayağı aksak kız falan, beni gerçekten sakat sananlar oldu, hani öyle mi gerçekten falan diye. Sonra Mahinur Hanım, Mahinur Ergun sağ olsun gerçekten, ve Gül Hanım bana karşılaşamayacağım bir fırsat verdiler ve yani hani çok zor bir hikayenin, çünkü evil denilebilecek, evil demeyeyim de ne denir ona? Evet, şeytanvari bir kızı bana auditionsız, beni şeref meselesinde görüp Mahinur Ergun sağ olsun demiş ki ben Burcu'nun oynamasını istiyorum, ne dersin diye, ve Gül Hanım da buna koşulsuz tamam deyip bana böyle bir rol emanet ettiler ve ben, o da bir Kore uyarlamasıydı ve böyle 50 bölümlük hikayeyi okuduğum zaman dedim ki bunu benim oynayacağımdan nasıl emin olabildiniz, yani nasıl bildiniz falan diye. Orada evet, bana bir güvenli böyle bir rol verildi kucağıma ve hayatımda oynadığım en keyifli, en yelpazesi yüksek. Çok. Ve işte ondan sonra da başka rolleri beğenemiyorsun çünkü oluyor yani hani o Yapım kadar kalite ve açık bir... seni yani ben şimdi burada alakası ama Gül'le konuşurken o styling, mesela senin o Hülya Cevher'in o
kıyafetleri, duruşu, her şeyle Evet, bir bütündü, orada- muhteşemdi. Evet, ekip olarak da şahaneydik. Cem şahaneydi, Benal şahaneydi, yönetmenlerimiz, Fatoş Suda yani Evet. hani şeyde styling'de zaten bir efsane yarattı bence falan. O yüzden çok çok keyifli oldu. Ekibimiz de ya oyuncu ekibi de şahaneydi. Şimdi aslında yapımcı ya da yazar ya da yönetmen sezgisi dediğimiz bir şey aslında onu sezdiriyor. Yani senin o ayağı aksayan kızı oynarken gözlerindeki kararlılığı ben yani hatta sanıyorum eşime söyledim. Dedim ki bu kız bence çok gidecek ve seni orada görünce hiç şaşırmadım aslında. Bravo. Ya. Evet, oradan bunu çıkarmaktır aslında mesele. Ve Hülya Cevher karakterinin hastası olduk. Yani bu kadar bir anti karakteri Evet. bu kadar sevimli Evet. yaratmak. Evet. Bence nasıl bir ön hazırlık yaptın orada o karaktere çalışırken? Yani aslında orada hani çok net bir ön hazırlığım yoktu. Bir ön hazırlık nasıl yapılır da aslında çok da bilmiyordum. Yani bence biraz oraya bodozlama girdim ve yani yol bana ne gösterecek onu göreyim gibi bıraktım herhalde. Çünkü o kadar bir tecrübem yoktu. Dediğim gibi role nasıl hazırlanır onu bilmiyordum falan. Ama bence orada oranın şeylerinden bir tanesi, mucizelerinden bir tanesi oyuncuyu gören ve görüp ona göre bir şey yazan bir senaristin olması. Çok yani önemli. o beni gördükçe Senin malzemeni alan tanı. açtı, o alan açtıkça ben onu doldurdum. Oradan hani ve yönetmen de aynı şekilde buna alan açınca, herkes birbirine alan açınca ve herkes birbirinin kreatif kısmına saygı göstererek yani omuz omuza çalışmaya becerdiği noktada aslında nasıl bir şey çıktığını gördük. Görmüş olduk. Acayip doğaçlamalar yapıyorduk. Maynur Hanım sağ olsun bir gün olsun ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz demedi. Cem genelde sahneleri kesmezdi ve biz neredeyse yarım saate varan her sahneden sonra doğaçlamalar yapardık. Her zaman bu sinerji oluşmuyor maalesef işlerde. Çok, Bazen sadece repliğini çok. atıp kestik diyorsun ve evlere dağılıyorsun. O yüzden bu keyif almak hem çok kıymetli hem de yolun geri kalanı için biraz şey. Yani Tabii. oradaki pırıltıyı arıyorsun sürekli. Çıta yükseliyor gitgide. Sonra sanıyorum Cicero filminde oynuyorsun. 2019'da. Sonra Kırmızı Oda'da bir karakterin var. O da çok Ben sevdiğim benim bir karakter. için çok yine senin çok beğendiğim işlerden biri Fatma Ay, teşekkür ederim. oldu. Çünkü ama bir röportajında demişsin ki Fatma en zorlandığım rol oldu. Evet. Neden? Ya şöyle ben biraz girdiği role o dönem içinde, o set içerisinde girdiği rolün ruh haline biraz giren bir oyuncuyum. Yani şeyde Hülya Cevher zamanı bence çok zeki, çok hazır cevap ve çok daha komik bir kadındım bence. Çünkü bunu Emre daha fark ediyor bu arada. Yani diyor ki role göre davranıyorsun yani dışarıda da onun enerjisini biraz alıyorum hakikaten. Fatma'da da özellikle dikkat ettim hakikaten. Mesela ön hazırlık dersek Fatma'dır benim için. Ön hazırlık tam olarak nedir? Oyunculuk nedir? Bir karaktere nasıl hazırlanır? Yani tam olarak gördüğüm ve paket program halinde evet bu iş böyle yapılmalıdır dediğim sistemde Fatma hakikaten bu işin benim için ilklerindendir. Çünkü çok ciddi bir buçuk aylık kadar bir ciddi ön hazırlık yaptık. Ve bu mesaiyle haftanın neredeyse 6 günü ve ondan sonra sete çıktık. Ve o bütün süreç boyunca da yani setten eve gittikten sonra da çok dışarıda arkadaşlarımla eğlenmedim. Çok enerjimi yukarılara çıkarmadım. Daha sakin, daha alt intim bir noktada kendimi tutup sette de öyle hep bir yerde oturup şükür kayıt olmasını evet. Ben aslında bekledim. merak da ediyorum seni böyle bir gün bir sette çalışırız Ay, ayrı inşallah, konu. çok istiyorum. Ama çünkü aslında hep insanları etiketlerler ya, sarışınlar soğuk olur ya da sen sarışınsın köylü oynayamazsın. Sen sarışınsın kasaba değil, sen işte burjuva, yani zaten kodlar öyle gelmiş. Bence sen o kodları yıkan birisin. Yani bana sorarsan. Bunu da aslında oyunculuğunla yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla ama bu etiketlemeler insanın yolunu çok kesiyor ki bence ilk başta da çok kestiğini düşünüyorum senin açısından. Nasıldı? Ya şöyle bence işte bizden önceki jenerasyonlarda bunlar çok net kalıplardı. Yani sarışınsa işte daha komedi rollerinde işte daha Burjuva kızı filan. Burjuva kızıdır, daha alıktır, daha bir şeydir falan gibi çok net şeyleri vardı. Ve yazık bence orada oyuncuların da yapabileceği ve kırmaya yönelik yapabileceği bir şey yoktu. Ne gelen işler buna bence alan açtı. Ne girdiği sette belki de bunu kırmaya çalıştıysa bunu gören bir göz yoktu belki de. Dediğim gibi hem bana gelen işlerin belki bu yelpazesi açıklığından kaynaklı. Yani insanlar beni diğer yönlerimi de görebilme fırsatı ve benim de kendimi keşfedebilme fırsatı sunduğu için belki de bu şey oldu. Ve yani hep şeye de inandım. O sarışına verdikleri rol her ne olursa olsun hep alttan kendime ben alt metinler buldum.
Yani bana verilenin dışında Tabii. dedim ki bir bakışında başka bir oyun daha olsun. Söylediğim bir sözde başka bir niyet katarım. daha olsun. Yani hep kendime bunu vermeye çalıştım. O yüzden de belki hani insanlar o yönümü görebildi ve bunu sevdi ve dediler ki sarışınlar da bunu oynayabiliyormuş. Evet. Bence Neyse Allah'tan artık böyle bir şeyimiz kalmadı bence. yok, artık yok. Çünkü onu aslında burada şunu da söyleyeyim. Bu klişelerden kurtulan yapımcı ve yönetmenler de yok artık. Yani daha yani bu klişelere takılıp bu budur Evet, diyen evet, insanlar da evet, yok. Onu evet. demek istiyorum. Yani zaman zaman olur ama o zaten Evet, zaman onlarda zaman da hala var. ama Hala böyle oluyorum. Neden bu oyunculara fırsat vermiyorsunuz? Neden hala bildiğiniz basma kalıp şeylerden devam ediyorsunuz dediğimiz şeyler var. Çok- Ama bu bir yol. bu bir yol. Şeyi merak ediyorum, aslında gözlem yapan birisin galiba. Evet. Değil mi? Severim. O gözlemleri malzemeye alıyorsun herhalde, değil mi? Kendi malzemen olarak kullanıyorsun. Evet, Zaman zaman. yani dışarıyı da çok gözlemlerim, kendimi de çok gözlemlerim. Yani olmayacak bir şeyin içindeki aynaya bakıp nasıl göründüğüme bakarım mesela, hani saçma sapan bir duygu durumundayken Ama şu an nasıl görünüyorum acaba diye. Yani kendimi de çok gözlemlerim, dışarıyı da. Tabii hani artık bu daha bilinir isim olduktan sonra işte hani ve dışarı çıktığında daha hani gözler üzerindeyken biraz zor oluyor. Ama yine de genel benim takıldığım ve gezdiğim yerler itibariyle hala o gözlemlerimi yapabiliyorum. Onu yapabilmek Kendimce. seni zaten dinç tutuyor. Yani kendini sürekli sorgulayan bir yapın var anladığım kadarıyla. Ve tabii hani şimdi Camdaki Kız'a geleceğim. Çünkü o çok ağır bir iş. 3 sezon sanıyorum. Çok güzel bir ekipti o da bence. Evet, Yani müthişti. çok tadında gitti ve sen inanılmaz bir skala çıkardın. Yani ilk başta başladığımız noktayla son o kendine güvenen o kadını yaratmak müthiş bir skalaydı. Ama 3 yıl az buz değil ama ve hiç de hani hem senaryoda böyle bir problem bir şey olmadı, hem de sizin oyunculuklarınız da, yani ben bir hani grup olarak söylüyorum, herkes çok canıyla kanıyla Evet, o işin evet, içindeydi. hakikaten öyleydi. Bu hissediliyordu Evet, seyirci tarafından. Bir de bir profesyonel olarak da hissediyordum. Yani biraz artık hani kolaya kaçtığı zaman görüyorsun zaten. Onun da ön hazırlığı uzun sürdü sanıyorum. Tabii onun da ön hazırlığı uzun sürdü. İşte ben bir de tabii o esnada aslında şöyle Fatma ile birlikte ben yani şöyle her rolümde ben bir oyuncu koçuyla çalışmaya çalışırdım. Yani işte farklı oyuncu koçlarını deneyeyim, herkesten bir cümle alsam o benim için yeterlidir gibi bir sürecim varken kendimle çok da uyum sağlayabileceğim birini bulamadım aslında o yolda. Ve Fatma ile birlikte ben bir psikologla çalışmaya başladım. Ne kadar güzel bir Evet, şey. çünkü hep o roller işte Kırmızı Oda, Fatma, işte onun öncesindeki hep psikolojik derinliği olan hikayeler olduğu için bir psikolog bana bir oyuncu koçundan çok daha yardımcı, faydalı oldu. Ve hep şey dedim, yani bugün günümüzde bunu yaşayan bir kadının çocukluğunda ne vardır, nereden ne getirmiştir ya da çocukluğunda bunu yaşayan bir insanın günümüze yansımaları nelerdir diye. O anlamda şimdi her psikoloğa böyle oluyorum. Ne olur gidin işte ne bileyim senaryo bulun, senaryo çalışın. Yani çünkü siz bize çok iyi bir kılavuzsunuz diye. O anlamda da Fatma'dan sonra rollerimde genelde psikologlarla çalışmaya çalışıyorum. Çok güzel. Evet. O yüzden de bu Camdaki Kız'da da öyle bir yolculuğumuz oldu. Hikaye tabii benim için çok acayipti ama işte yani Camdaki Kız biraz evet zordu. Dedim ya her role yani her rolün ruh haline giriyorum. Onda da şey diyordum en son. Şu an gerçekten kendimi bir fanusun içinde hissediyorum ve nefes alamıyorum dediğim çok nokta oldu. Çok zor bir iş çünkü. Çok zor, bir de şöyle ekip o kadar tatlı ve şey ki kıymetli ki, bir de bize bir ev verdiler. Biz öyle şeyde de değildik, karavanlarda da değildik. Çünkü Cihangir'de çekim Biliyorum. yapıyoruz. Evet, o yüzden bir evdeyiz ve yani evde o kadar mutlu ve o kadar eğleniyoruz ki. Evet. Ve bir anda sete giriyorum. Karanlıklar işte şeyler, rüyalar, bir anda kabuslar falan ve böyle oluyorum. Hayır, ben dışarıda eğlenmek istiyorum. Beni Tabii. sürekli bu kabusların içine sokmayın Aslında orayı diye. bırakıp dönmek, sette öyle bir ruh yakalandı mı bırakıp sete gitmek çok zor olur. Çok zor oluyor gerçekten. Bunu %100 katılıyorum. Ama işte bazen işin içindeyken çok anlayamıyorsun. Hakikaten orada böyle biraz zorlandığım zamanlar olmuştu ama çıktıktan sonra ve işte yani hani senin bu kıymetli yorumların ya da dışarıdan aldığım şeylerde sonradan anlıyorsun. Ha, biz gerçekten güzel bir iş yapmışız. Çok. Yani evet, içerideyken bazen çünkü içinde olduğun işlerin mesajlarını da bazen şey yapabiliyorsun. Ya şu an tam olarak ne anlatıyoruz, iyi bir şey göstermeye çalışırken aman insanlara yanlış bir şey Durum vermeyelim, durum çıkmasın. Hani onun için de biz hep elimizden geleni yaptık. Hani bütün ekip olarak. O yüzden ama yine yani çıkınca işten dedim ki yok. Yani hani bu güzel, kıymetli bir iş olmuş ve evet, kariyerimde de güzel bir tik olmuş. Çok güzel bir tik. Ben şey içinde yani hem prodüksiyon kalitesini çok
beğenmiştim o işin. Evet. Teknik ekibimiz şahaneydi. Evet, Gerçekten Onur yönetmen Bey zaten şahane iş Nadim, çıkardı orada. Nadim de burada bizim konuğumuz oldu, yönetmeni. Canım Nadim. Dolayısıyla çok güzel bir iş çıkardınız. Şimdi şunu soracağım, bütün bunları konuşuyoruz ama tabii sektörün kendi içindeki dinamikleri var. Yani sen kendi içinde aslında o çocukluğunda kurduğun güvenli alanı bir güvence olarak bence hep hissettin. Dönebileceğin bir yer var, Evet, dönebileceğin bir evet. şehir var, dönebileceğin ve kararlı deneye deneye çok da güzel bir kariyer oluşturdun. Ama kolay değil. Şimdi biraz da zorlukları konuşmak Konuşalım. istiyorum. Çünkü hani burayı izleyenler ne güzel, güzel kız. Yarışmada da birinci olmuş, hop olmuş gibi düşünmemesi gerektiğini Düşünmesin. düşünüyorum. Evet, Çünkü evet. bu aynı şey şunun içinde geçerli, bir festivalde büyük ödül almak. Yani aldığın zaman bütün kariyerin harika bir şey olmuyor. Onu sürdürmek, onun stratejisini yapmak ve bütün koşullara rağmen kolay bir şey değil. Senin açından o zorluklu dönemler neydi, nasıldı? Zorluk ne görüyorsun? Ya da şu anda da gördüklerini söyleyebilirsin. Yani sektöre giren kişilerin bir bilinç geliştirmesi gerekiyor. Çabuk yılmaması gerekiyor. Ve çabuk sonuç almaması gerekiyor. Evet, Değil evet. mi? Son zamanlarda da tabii biraz bence fazla pohpohlanan şöyle bir durum var yani. Evet, yeni özellikle gençlere sanki evet bir anda seni yolda gördün ve bir anda seni başrol yaptın ve bir anda yolları açıldı ve bir anda ünlü oldun ve para kazandığın gibi bir sanki şeymiş gibi davranılıyor ve gençlere de bu biraz empoze ediliyor. Yani işte atıyorum işte genç bir kızla konuştuğum zaman, biriyle konuştuğum zaman işte oyuncu olmak istediğinde dizilerde oynamak istiyorum diyor. İşte ve ünlü olmak istiyorum diyor. Hani bunu bu kadar belki klişe haliyle söylemiyor. Ama aslında söylemek istediği şeyin alt metninde bu var. Ve herkes aslında onu anlatıyorum. Ne olur niyetin bu olmasın. Evet. Yani Ünlü olmak için zaten oyunculuk kariyeri yapmana gerek yok aslında. evet, ama işte yani biraz belki o magazinin şeyiyle ya da işte ne bileyim sosyal medyanın şeyiyle hani buymuş amaç ve bu çok kolay yapılabilirmiş gibi bir şeyi var ya aslında. Yani hikaye gerçekten öyle değil. Yani İstanbul'a geldikten sonra hakikaten kimse yoktu ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tanıdığım bir yer değil, sektörü asla bilmiyorum ve gerçekten çok uzun zaman evimizin kirasını, faturalarımızı nasıl ödeyeceğimizi bilmediğimiz, evde sadece atıyorum tahin pekmezimiz vardı ve ekmekle tahin pekmez yediğimiz dönemlerimiz oldu. O zaman evet biraz daha ekonomik şartlar maalesef böyle değildi ve biraz daha idare edilebiliyordu. Evet, idare edilebilir bir durumdaydı. Şu an gençleri de anlıyorum. Çok maalesef kolay öyle değil. idare edilebilir bir durum da yok. Ama bu iş gerçekten sabır işi, emek işi ve gönül verdiğin şeyin orada tam olarak ne demem gerektiğini de bilmiyorum ama Disiplin ve kararlılık. Kararlılık Ben de ve öyle. yani ben hep içime güvendim. Yani hala Kalbine güveniyorsun. kalbime güveniyorum. Aynen öyle. Şimdi bazen bir işe bile evet derken böyle oluyor. Allah'ım diyorum yani hani hadi bu işe pişman olmamak için evet diyorum ama diyorum sen bana yani yolun ilerleyen zamanlarında bir şeyle mesaj verirsin diyorum. Ve o mesaj geldiği zaman böyle yapıyorum. Mesajımı aldım, teşekkür ederim. Bu işe teşekkür edebiliriz diyorum mesela. Sezgiler çok önemli. Tam da bu soruya geliyordum. Proje seçme kriterlerin. Yani bir proje geldiğinde evet deme sürecin ne kadar zaman alıyor? Biraz zaman alabiliyor. Yani ve maalesef bence artık sektörün böyle bir sabrı da yok. Zaten o sabırsızları maalesef hemen eliyorum. Diyorum ki bu iş öyle bir şey değil yani. Bugün okuduk ve yarın varız ve yarın setteyiz. Ben artık kendi yaşımda ve kendi kariyerimde artık kabul etmiyorum. Bu böyle bir şey değil. Kendim için. haklısın. Önce okuyorum. Okuduğum şeyin beni ne kadar heyecanlandırdığını ya da o okurken ne kadar o oynayarak okuduğuma aslında bakıyorum ve buranın ne kadar köpürtülebileceğine, buraya ne kadar ne koyabileceğime bakıyorum. Sonra ekip arkadaşlarıma bakıyorum. Yönetmen, yapımcı bunlar önemli herhalde. Çok Ve önemli. beraber oynayacağım. Ama evet yapımda evet tabii ki yapımda çok önemli ama yönetmen ve oyuncu arkadaşlarım kimler? Bu bir evet kolektif bir iş ve sen istediğin kadar iyi ol, istediğin kadar ya da başka bir şey olsun. Ekiple doğru bir yol yürümezsen, aynı dili konuşmazsan olabilecek bir şey değil. Yani bireysel yapabileceğin bir iş değil. O yüzden vallahi bilmiyorum çok şükür bugüne kadar sezgilerim beni hiç yanıltmadı. Tam da oraya gelmeye çalışıyorum. Yani aslında sezgi geliştirmek. Evet, sezgi geliştirmek o nasıl oldu bilmiyorum ama yani tam olarak ne sezgi bilmiyorum ama hep dediğin gibi evet o sezgi bir şekilde sezgi galiba yolda gelişiyor. Kıymetli bir şey Ay, çünkü. çok kıymetli Benim bir de şey ya. öyle. Mesela bir şeye hayır deme sürecim çok hızlı oluyor. Evet deme sürecim daha uzun olabiliyor. Bazı şeyleri yap ama hayır hemen geliyor. Yani olmayacak o. Evet.
Yani Evet, onu o görüyorum. geliyor. O evet yani hani bir şekilde okuyorum, birkaç bir şey duyuyorum falan ve içim diyor ki yani burayı ne kadar iyileştirmeye çalışırsan çalış burası olmayacak. Olacak. Yani projelerde de yani senin benzediğin gibi yani senaryomu yapımcıya yollayayım ve 3 ay sonra sete çıkalım. Yok öyle bir şey. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Evet. Ama Ve biz gün geçtikçe artık her şeyi kısaltıyoruz, her şeyi kısaltıyoruz. Yani daha oradakine hayır böyle olmaz derken şu an bir de 3 yıl yani 2,5 yıl falan ara verdim ya. Bebek Şimdi mesela evet yani menajerime böyle yapıyorum ama şimdi bu böyle olması gerekmiyor mu diyorum böyle ki artık öyle bir şey yok diyor böyle diyorum. Nasıl yok? Yani hani olamaz. O yüzden artık o kadar seri üretimde olan işlerle ilgilenmiyorum. Çünkü bu iş benim için bir maraton. Ve olabildiğince kendimi yıpratmadan ve o bütün yol boyunca enerjimi, motivasyonumu ve aşkımı ayakta tutabilecek şekilde enerjimi hep şeyle kullanıyorum. Dikkatli kullanıyorum. kullanıyorsun. O yüzden o işte giderse gitsin yapacak bir şey yok. Ben aynı fikirdeyim. %100 seninle aynı fikirdeyim. Sanıyorum hayır demek aslında kendinin özgürleşmesi için çok kıymetli bir şey. Geçenlerde bir şey okudum bir kitapta. Aslında bırakmak bir şeyi bırakmak kendine biraz daha yakınlaşmaya Yakınlaşma getiren bir şey. evet doğru. Yani öyle bakmak gerekiyor ve mesela benim yapmadığım film sayısını bilsen inanamazsın. Evet, Ar-Ge sürecinde devam edemeyeceğim. Yani bu nedenle mi? Evet, bu nedenle. Tam da bu nedenle. Öyle bir durum var. Peki audition verdiğin zamanlar şimdi gene artık zaten dünyanın her yerinde audition veriliyor ama ilk yıllara dönmek istiyorum. Seni en zorlayan şey neydi? Yani burada birkaç şey senden talep edilen sonra senaryoyu gördün görmedin bilmeden gidip bir şeyler yapmak filan biraz bunları konuşmak istiyorum seninle Ay, aslında. 2 tane tecrübem var. Bir tanesi iyi bir tecrübe, diğeri benim için çok kötü bir tecrübe ama bana sonra yıllar sonra iyi bir şey öğreten bir tecrübe. İlki şeref meselesi. Şeref meselesine işte mahallenin işte daha ürkek, baba baskısıyla yaşayan ve işte hani çok daha yaşıtlarına göre mutasip, sakin, işte sakatlığından dolayı da daha asosyal bir kızın, bir mahalle kızının bir şeyi geldi, audition'ı geldi. Ve Mine Güler sağ olsun beni işte bir audition'a çağırdı galiba. Kanal D iç yapımdı yanlış hatırlamıyorsam. Ve ben o audition'a tam olarak o kız gibi gittim. Yani kötü bir etek, hatta Emre ile çalıştık işte bir ayağımın altına tabanlıklar koyduk ki hani böyle yürürken o kendiliğinden aksasın diye saçım makyajım tamamen o kıza uygun. Hani normalde auditionlar hep en iyi halimizle gitmeye çalışırız ya. Tamamen role uygun bir şekilde gittim ve normalde evde çekmememe rağmen hani evde çekince bu role girersin de işte bir yere giderken senin iyi halini görsünler istersin o işte şeyde yapımda. Tamamen o şekilde gittim. Saçım, makyajım derbeder halde bir ayağım aksıyor falan işte şey veriyoruz audition veriyoruz ve pat İrfan Şahin oradaydı. Ve ben topallamamaya çalışıyorum ki beni öyle sanmasın diye böyle ondan sonra. Ve İrfan Şahin'i görüp şey demiştim orada. Beni hatırladınız mı dedim. Çünkü şeyi de benim çıktığım yarışmayı da İrfan Şahin yapmıştı. Sonra evet seni dedi yarışmadan hatırlıyorum dedi. Evet dedim hatırlarsanız bana bir dizi sözünüz var. Ben o diziden yarışmadan birinci çıkmıştım. Ve normalde dedim siz bana dizi yapacaktınız. Ama yapmadınız ben sizin audition'ınıza geldim. O yüzden şu an alacağım sizden dedim. Ve rolü aldım. Ama güzel. Ama bu bence her şeyi çok iyi toparlamışsın. Ve özgüven. Burada çok değerli bir şey söylüyorsun. Eşit ilişki geliştirmek. Evet. Çünkü aslında gittiğimizde hep bir şeyi onaya bağlı, ona beğendireyim değil. Burada hak ettiğin de bir şeyi istemişsin. Evet. Bence Yani bana muhteşem zaten onun olmuş. verilmesi gerekiyordu. Ben Harika. bir şekilde o audition'ı buldum. Oraya geldim ve dedim ki ben buraya kadar geldim artık evet. Yani evet bana vaat edileni vermeniz lazım. Ne yaptı İrfan Bey? Güldü mü? Güldü. Güzel. Güldü tabii Peki ki. kötü olan nasıldı? Anlatayım onu da. Onu da anlat hadi. Tamam. Çok iyi bildiğim bir isim. Hayat şarkısındayken dediler ki bana Nur Bilge Ceylan. Evet seninle görüşmek istiyor. Ahlat ağacı için Evet. mi? Ha. Benim haberim yok üst kata geldi. Sen niye kapıya aşağı inmedin? Keşke o zaman tanışıyor olsaydık. Alt kapıyı çalsam benim ofisim oradaydı bir zaten. Bilsem. Ve yani tabii benim o zaman bir sinemanın o kısmına dair bir bilgim yok. Nur Bilge ile alakalı hani duyumlarım var ama tam olarak sinemasına hakim değilim. Dizilerde oynuyorum ama hani dediğim gibi sinema dünyası bambaşka bir dünya. Ve ben dedim ki ben teşekkür ederim gitmeyeceğim.
Ve bunu duyan herkes bana dedi ki saçmalama, Nuri Bilge Ceylan seni görüşmeye çağırmış, gitmemek ne demek, sen kimsin falan. Ve ben dedim ki iyi peki tamam hani gideyim ve bir tanışmış oluruz en azından diye. Ve görüşmeye gittik, işte merhabalar. Bana dedi ki siz ne işle uğraşıyorsunuz gibi bir şey dedi. Peki siz ne yapıyorsunuz dedi. Ben de böyle oldum. İşte ben de dizilerde oyunculuk yapıyorum, ne yapayım falan dedim ve böyle oldum. Ne diyorsun be aptal, sus artık falan diyor böyle, daha ağzından hani bir kelime çıksa böyle oluyorum, sus konuşma diye. Sonra bana bir metin verdiler ve hani senaryoya dair bir fikrim yok, karaktere dair bir fikrim yok ve hani sadece onu okuyup oynamam istendi. Önce galiba bir asistanıyla bir çekim yaptım. İşte kendimce işte yine bir köylü bir kız, işte kuyumcu bir adamla evlenmek zorunda, hayatından memnun değil, evliliği bir kaçış noktası gibi görüyor falan gibi anladığım, en azından okuduğum metinden anladığım bunlardı. Ama hiçbir fikrim olmadığı için kendimce bir şey verdim. Sonra masaya geçtik. Şimdi dedi bir kez de dedi benle audition yapacaksın. Ben bir de dedi doğaçlama severim dedi. Peki falan dedim. Ve böyle işte hem sahneden konuşuyoruz hem işte Nuri Bilge doğaçlama yapıyor falan ve ben böyle oluyorum. Ne dedi? Dur kaçırdım dur, akıllı bir şey söylemem lazım. Dur Allah, hiçbir şey İmtihana dinleyemiyorum girmiş şu an. Evet, imtihana girmiş gibi oldum. Yani kuyruğum bir tarafıma sıkıştı ve böyle oluyorum. Sadece bitsin ve gitmek istiyorum buradan falan diye böyle. Hakikaten beni çok kötü hissettiren bir şeydi. Benim için çok kötü bir tecrübe oldu ve çıktım. Ama sonra, seneler sonra çalıştıkça, başka disiplinli yönetmenlerle, başka bir dille çekim yapan yönetmenlerle tanıştıkça ve bunlarla oynamanın, o dili tutturduktan sonra ikili bir oyun kurmanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu gördükten sonra dedim ki dur, yani hani o zaman onun diline göre konuşmalıydın. Yani eğer o gün ben onun ne dediğiyle ilgilenmeyip oradaki köylü kızda kalsaydım ve dayıcım ne diyorsun sen, ben seni hiç anlamıyorum şu an. Benim derdim başımdan aşkın, yani şu köyde ne dertlerim var. 2 gün sonra tanımadığım bir adamla evleneceğim ve şu an seni ben anlamıyorum deseydim bence o rolü alıyordum. Ama ben o kadar o doğru, akıllı cevaplar ver, aptal gibi görünme ama yetenekli gibi de görün. Ama ne dediğini anlamıyorum. İşte hayat uzaklardaki gibi değil midir diyor, böyle oluyorum. Uzaklar mı, ne diyeyim buna, akıllı ne cevap verebilirim falan derken bir kargaşa. O yüzden bana çok güzel bir şey öğretti sonrasında. Kötü bir tecrübe iyi bir tecrübeye döndü. Ay senle bu kadar zamandır beraberiz, ilk defa duyuyorum Evet, senden doğru, bunu. evet, hiç konuşmamıştık. Hiç böyle bir şey konuşmamıştık. Ama evet, gerçekten şeyleri en azından böyle yönetmen görüşmelerinde hani bunu söyleyebilirim. Yani nasıl göründüğünle ve ne cevap verdiğinle Evet. ilgilenme. Yani hani tek hikayede İşine kalsak odaklan. aynen öyle, yani karakterimde kalsam o rolü alıyordum. Aslında sektörün her bölümü için önemli. Yani bir iş başvurusunda da hani oyunculuk olmayabilir. Bir iş başvurusunda da orada karşındaki sana kendini beğendirmeye ve çok akıllı cevaplar vermeye çalışırken karşındaki anlıyor bunu. Tabii. Anlıyor bunu ve diyor ha, ki ha. hayır bu o değil. Ha. Ben aslında samimiyet, yani Aynen öyle. o samimiyeti en saf, en kaybetmemek, direkt olanı en aslında temizden merak yürümesi ediyor. gerekiyor. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Kendim ekip görüşmeleri yaparken de o samimiyeti, çünkü belli bir aşamadan sonra insanları da anlıyorum. Yani o önüne gelmiş bir fırsat olarak görüyor ve en doğrusunu yapıyor. O aslında öğretilmiş bir etiket bence. Öyle Evet, düşünüyorum. bir yandan da kendine bir özgüven de veriyor. Tabii. Mesela geçenlerde yine iyi bir bağımsız film yönetmeniyle bir görüşmemiz oldu. Ve bu arada yine başka bir klişeye geçeceğim. Klişe denmez de aslında. Bağımsız tarafın, işte atıyorum daha art house filmin dizi oyuncularına gelmemesi. Atıyorum işte bizi o noktada aslında belki de hani yok saymaları, gelmekten korkmaları, bizi popüler bulmaları gibi bir dünyada yine bana gelmeyen bir senaryoyu ajanstan bir şekilde böyle bir duyup dedim ki ne olur beni görüştürün. Yani hani ve böyle oluyorum. Niye bize de gelmiyorsunuz? Yani bizden de bağımsız Sen de film evet. çıkar. Yani Aslında biz bayağı bir tarama yapıyoruz. Yani ben kendi adıma bir kere biliyorsun bütün dizileri izliyorum. Evet. Her şeyi Evet. izliyorum ve orada nokta atışı bir oyuncu için çok büyük bir fırsat dizide olması. Evet, doğru. Yani hatta seninle ilk tanıştığımızda bir yerde seni çok beğeniyorum demiştin bana ve böyle oldum. Zeynep Atakan benimle izlemiş olmuştu. Evet, bir yerde denk Tiyatroda gelmiştik. sen geldin ve beni ve izleyip benim farkıma varmış olmana dedim nasıl acayip. sevindim dedim, çok beğeniyorum seni dedim. Hakikaten de öyle. Evet, teşekkür ediyorum. Neyse orada da mesela işte yönetmenle toplantı yaptık ve ona şöyle söyledim. Şimdi hocam
Senaryonuzdan çok bir şey anlamadım. Ay, çok Olasılık ve metaforlarınızı da çok anlamadım. Benimle birlikte çalışmaya başladığınızda olasılıkla böyle senaryonun o derin derin anlatımlarından ya da işte metaforlarından benle çok sohbet edemeyebilirsiniz. Ama dedim ben artık bununla ilgilenmiyorum. Ben dedim sizin dilinizi, bu işi yapma şeklinizi görüp bu filme nasıl bir karakter çıkarabilirim onunla ilgileniyorum. Yani sizinle burada dedim uzun uzun sinema konuşamam. Sanattan konuşamam. Ama bu film için, o karakteriniz için, dilinizin bütünlüğü ve aynı dili konuşmak için elimden geleni yaparım dedim. Bu geri tepebilirdi. Hani başka bir yönetmenin için. Çok sevmiş beni. Ama bu Anlamadım filminizi zaten dedim. istenen şey aslında biraz da bu. Evet. Yani bence samimiyetimizi gereksiz filtrelerle kaybetmemek lazım. Yani o da onun yaptığı bir şey de var, benim yaptığım bir şey de var ve biz birbirimize hiç benzemeyebiliriz ama Evet, yapıyoruz. aynı dili konuşabiliriz. Aynı dili konuşabiliriz ki ben şeyi çok önemsiyorum. Yani ana akım dizi. Hani ben kendi kariyerimde hep bağımsız sinema üstünden gitmiş olabilirim. Hani bana da gelen şey, hani bana da bir tane ana akım proje kimse yapmak istemiyor. Neden? Hep bana bağımsız, yani hep uzaklara bakan insanlarla ilgili senaryolar geliyor. Ve şöyle bir cümleyle geliyor. Tam size göre festivallik. Yani Şahane. böyle bir şey yaşıyorum. O yüzden ben seni çok iyi anlıyorum. Bence bu, sanıyorum demek istiyorsun ki samimiyet en iyi şey. Evet. Ve de Evet. Peki senin Bu asıl... işe ne kadar gönül koyduğunu aslında göstermek, bu işe ne Göstermek. kadar inandığını, bu iş için ne kadar çaba sarf edeceğini karşı tarafa göstermek. lazım. Peki şöyle bir şey var aslında, buradan anlıyorum ki onay alma mekanizmanı artık yeniden düzenledin. Evet. İlle de birilerinin isteğine göre bir şey Evet. değil. O rolün Evet. ihtiyacına göre sen de katkı sunanlardan, ki zaten yaratıcı bir alanda böyle oluyor. Yani ben aslında şunu söylüyorum. Yani içimde oynamaya dair çok aç bir canavar var. Yani ben İştahlısın. çok iştahlıyım. Yani bana diyorum ki yeter ki bana o karakteri ver. Gel birlikte buna bürünmekle alakalı bana yardımcı ol. Bana doğru yol arkadaşları ver. Bana doğru bir reji ver. Bana doğru bir dünya yarat. Hadi gel hep birlikte. Çıkan sonucu beğeniriz, beğenmeyiz. Yani seyirci beğenir, beğenmez. Ama diyorum ki yani ben bunun için çok iştahlıyım. Hani yeter ki bana doğru Alan sun. çıksın. Evet. Peki benim gördüğüm çok tutkulusun. Evet. Peki sen bunları yaparken, çalışırken evdeki hayat nasıl oluyor ve ne yapıyorsun? O karakterle biraz önce biraz söyledin ama o karakterle mi yaşıyorsun? O karakterle yaşamıyorum aslında. Yani sadece genel ruh halim biraz oraya şey yapıyor. Yani Evriliyor. işte evet evriliyor. İşte atıyorum Hülya Cevher gibiyse hakikaten biraz daha uçuk kaçık işte daha kahkahalar daha bilmem neler falan. Hani daha sakinse Oturuyor. daha sakin oluyorum. Zaten o süreçte çok yorgun olduğum için işimde olan bu tutkum ve disiplinim evde tamamen yok. Yani o iki uçlardayım yani. Bir boğanın oturan boğa enerjisi. Asla koltuktan kalkmak istemiyorum. Bir şeyler yiyip sürekli televizyon başında takılmak Çok istiyorum. beynini Evet. boşaltıyorsun çünkü. Evet ama Emre acayip hareketli bir adam, sürekli bir şey yapalım ister Biliyorum. falan ve böyle biraz otur lütfen falan diye. Yani orada biraz iki uçları yaşıyorum aslında, yani oturan boğayla işimde olan koşturma, azim, herkesi toplama, hadi onu öyle yapalım bunu öyle yapalım şeyim. İki farklı uçlarda ama tabii artık şimdi bebiş var. Evet. O yüzden evde de böyle yapıyorum. Kaldır Artık- kıçını Burcucuğum hadi artık. Çok tatlı. Evet, enerji Burcu. vermen ve depolaman Evet. gereken bir çocuk var, pompalaman bir gereken. Luna var ve mükemmel, biliyorum ki Luna için güzel bir ara verdin. Bence bu da çok önemli bir eğitim. Çünkü insan ebeveyn olması, yani senin Luna'dan sonra yapacağın uzun soluklu bir işin çok daha farklı bir yoldan yürüyeceğini de düşünüyorum açıkçası. Çünkü annelik biraz farklı geliştiriyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani şöyle oldu benim için. Sabır. Evet, sabır hakikaten. Unuttuğumuz duyguları geri getirme. Yani çünkü bir ara kendimi şey gibi hissediyordum. Yakın dostlarıma da onu söylüyordum. Yani duygularımı kaybetmiş gibi hissediyorum. Yani artık ne bir şeye çok üzülebiliyorum ne bir sevinebiliyorum. Yani hani bu kadar tutkulu ve atıyorum işte hani oyunculuğumu az çok biliyorsun, hani ben büyük yaşamayı seven bir insan. Mutluysam çok mutluyum. İşte ağlıyorsam tam dibine kadar ağlıyorum falan ama oyunculukta bu noktadayken normal hayatımda bir fazla şeye girdim gibi oldu. Duygusuz bir döneme girdim gibi oldu. Yani bir şeyleri unuttum, bir şeyler gitti. Daha stabilim, daha sakinim falan. Luna ile birlikte bir kere onları tekrar yaşıyor olmak. Endişe, sevgi, heyecan, merak. Yani onların tekrar böyle zirvede yaşamak
Ve tekrar Çok iyi hatırlamak geldi. çok iyi geldi. Bir de bu ara vermeyi Luna için sanıyordum. Ama bence Luna bana geldi ve biraz dur dedi. Güzel. Yani çünkü o işin içindeyken işte atıyorum işte televizyon dizisindeyken ve bir çarka giriyorsun. Ve o Tabii. çarkın içinde koşuyorsun. Evet, yapmak istediklerim var, bilmem ne var falan ama farkında olmadan o işten o işe derken yani şu an durmak bana o kadar iyi geldi ki. Yani kendimle alakalı ne yapmak istediğim, nasıl bir yol çünkü bence şöyleydi. İşte çocukluğumdan sonra ve özellikle işte ilk dizimden sonra, yani artık o yaşlar 23 diyeyim, 24 diyeyim. Ben bir oyunculuğa mesleğine girdim ve o devam etti. Ve bence bu artık yaş olarak, şu an 36 yaşındayım, şey gibiydi. Bir dur. Bence bir şeylerin güncellenmesi ve revize olması lazım zamanıydı. Belki Luna gelmeseydi bu da çok daha geç olabilirdi. Tabii. Ama Luna'nın Koşmaya gelmesi, devam et. koşmaya devam edecektim belki. Ama şimdi onun gelmesiyle, bu duygularımı tekrar yeşertmemle, işte geçmişe dönüp o kariyerime bakmamla, neyden mutsuz olduğumu görüp mesleğimi nasıl yapmak istediğimle alakalı bende o kadar kafa açtı ki, o yüzden de mesela kendimin şeye karar verdim. Ben galiba uzun soluklu işlerin insanı değilim. Yani ben galiba bir dizi oyuncusu değilim artık. Bunu da bir yerden söylemiyorum. Dizi oyuncusu olmak istemiyorum gibi bir yerden Yok, söylemek hayır. istemiyorum. İçimdeki oynamak isteyen hayvan hızlı. Ben bir karakter çıkarmak istiyorum. O karakteri dolu dolu yaşamak istiyorum ve yeni projeye geçmek istiyorum. Orada yaratmak istiyorum. Onu dolu dolu yaşamak istiyorum ve Sinema, daha çok sinema filmi yapman lazım. Evet, o yüzden şimdi ve uzun zamandır zaten aklımda bu fikir vardı. Hadi artık Burcu, sen kendi hikayelerini bul ve sen senaristini bul. Hani o yaratıcı ekibin içinde ol ve hani sen bir paket sağla ve onunla git. Yani gelen işleri bekleme. Biraz da evet, hepimizin sorunu zaten bir senaryo sıkıntımız var. Çok. Sorma. Zaten sektörümüz maalesef çok ciddi bir şey içinde, sekte içinde genel olarak. Bu hız artık o kaliteyi asla kaldırmıyor. İşte istediğimiz şeyi maalesef şu an bize veremiyor. O yüzden şu an kafam şöyle, oturuyorum böyle yapıyorum. Bundan bir hikaye çıkar mı? Evet, not al Burcucuğum. Peki. Bundan bir hikaye çıkabilir. Bir şey izliyorum. Acaba bundan bir hikaye çıkar mı falan diye. Peki Şimdi notlar yazmayı alıyorum. düşünüyor musun? Yazmayı düşünmüyorum. Ama belki bir fikir geliştirme noktasında. Fikir geliştirebilirim belki. Yani konsept yaratmak. Çünkü bir yaratıcı kurt var, seni kemiriyor Kemiriyor. aslında. Evet, aynen öyle, diyeyim. kemiriyor. Kemiriyor ve buradan ileri gidiyorsun. Çünkü onu düşünüyor musun yazma? Yani sen aslında oyunculuk seviyorsun ve hep oynamak, karakterler yaratmak ve tiyatro düşünüyor musun? Düşünüyorum. Çünkü Hatta böyle bir geçmişinde böyle bir hikaye var. Tiyatroyla başlamışsın ki bence çok da güzel olur. Çok istiyorum. Hatta işte bu senenin başında öyle bir şey yapar mıyız dedik ama bir şekilde onu programlayamadık. Olmadı. Onu çok istiyorum. Yani onda ama böyle hani tatlı, yine böyle içime sinen, yine yelpazesi geniş bir karakter bulursam denemek Ne istiyorum güzel. en azından. Evet, ben tiyatro noktasında o kadar benim hepimizin ilk yani sanatla, çünkü orada birebir yaşıyorsun. Evet. Bir oyuncu için bence Müthiş bir şey. Müthiş. Böyle iyi oyunlara gidip böyle iyi oyuncu arkadaşlarımı izlediğim zaman hep böyle oluyorum alkışlarken. Allah'ım diyorum ya, ne olur bana da. mucizevi. Evet, yani öyle bir rol, yani oyun çıkar karşıma, ben de hakikaten şunu yapabileyim diye. Müthiş bir şey. Aşağı yukarı birçok şeyi konuştuk ama hayır derken çok nazik bir hayır dediğini biliyorum. Ama kendi içinde bunu nasıl yaşıyorsun? İçinde bir içselleştiriyor musun o hayırı da hani? Yoksa kesin reddettiğin şeyler var mı? Yani hayır demek senin için kolay bir şey mi? Zor bir şey mi? Yani şöyle hayırı içim, az önce de konuştuğumuz gibi hayırı içim net bir şekilde biliyor. Söylüyorsun, Aynen, evet. içim söylüyor. Benim gibi, ben de öyle. Evet, karşı tarafa da çok nazik bir şekilde hani bunu Olamayacağız. olamayacağını. O tatlı cümleleri çok severim. Ben kendimi orada pek göremedimler. Evet. Şu an hani süper. böyle aklımda olan başka şeyler Ama ne var. Biraz güzel. onlara işte şey yapıyorum diye. Ama yani doğru da o hakikaten, yani işte şimdi kafamda böyle beni heyecanlandıran ve oynamak istediğim böyle işte bir takım fikirler var. Şimdi onları böyle işte bir şey haline getirmeye çalışıyorum. Bir araya getirmek. Elle tutulur hale getirmeye Bu çalışıyorum. aslında bence sektörün içerisinde çok sağlam, hani sosyal sivil toplum meselesi noktasında da topluma olan duyarlılıkların her anlamda bunu sosyal medyanda görebiliyoruz. Yani birden böyle sessiz sakin duran Burcu birden bir kaplana dönüşü veriyor.
sanıyorum senin için bazı şeylerde adalet çok kıymetli. Evet. Değil mi? Hani her anlamda kendi sektörümüz açısından söylüyorum. Ve yapılan haksızlıklara hiç sessiz kalmıyorsun. Bu da bence bir sanatçı için muhteşem, güzel bir şey. Yani şöyle, lisede tiyatro yapmaya başladığım dönemde, neden de hatırlamıyorum, oyunumuzu kaldırmışlardı bir sebepten dolayı ve ben Antalya Devlet Tiyatrosu'nun önünde yine organize ettiğim arkadaşlarımla pankartla bunu grev yaptığımı biliyorum yani. Hani o oyun neden kaldırılmıştı, o grevle neyin o değişeceğini amaçladık bilmiyorum ama 5 böyle tiyatrocu arkadaşımla böyle Ama pankartlarla grev yapıyorduk. Ya şöyle, aslında biraz yaş büyüdükçe, gördükçe, hakkım olanı bildikçe, bu işe nelerimi verdiğimi bildikçe, bu değişen düzende yapılan haksızlıklar beni bir kere evet artık çok yoruyor ve ben biliyorum nerede olduğumu bir oyuncu olarak. Neyi kapladığımızı ve nerede olduğumuzu biliyorum ama bana biraz şöyle gibi geliyor. Yani magazinin söylemleriyle, yapımcıların bize bakış açılarıyla, bu hızın, iş yapar dedikleri şeyin değişmeleriyle, sosyal medya, yani bir bütünle aslında bana kalırsa oyuncular artık o kadar hak ettiği yerin altında bir değer görüyor ki. Ama biz onu sadece şunu demekle şey yapıyoruz. Bilmem ne şu kadar milyon bölüm başına para alıyor. Ama yani evet o değil. Bunun altının, yani bunda, yani bu bir konu, tartışalım, onu da tartışalım. Ama oyunculuk hikayesi o değil. Yani onun altında kalan oyuncuların yaşadığı sıkıntılar, yaşadığı geçim dertleri, psikolojik sıkıntılar, hakların yenmesi, sözleşmeler, Tabii. o kadar Tabii. konu var ki. O yüzden şeyden de küçük bahsetmek istiyorum. Ben şu an Kreatif Endüstriler Meclisi diye bir meclise girdim. Ne kadar Biliyorsundur güzel, belki. tabii ki biliyorum. Orada da tek oyuncu olarak varım ve bu meclis aslında kreatif sektörlerle kamu arasındaki bir elçi niteliğinde. Ne kadar güzel. Evet ve orada da set şartlarından, sözleşmesel haklarımızdan, Sendikal haklardan aslında değil mi? sendikal haklardan, Evet. evet. Yani bunun için de bir yandan uğraşıyorum ve Uğraşıyorsun. çalışıyorum. Bu yapmaya çalıştığım şey de aslında sadece oyunculuk için değil. Şimdi sen istediğin kadar başrol, istediğin kadar para kazan, istediği kadar set senin etrafında deli divane dönsün. Diğer oyuncu arkadaşlarım aynı mutlulukta değilse, aynı rahatta Tabii, değilse, tabii. ekipteki kamera arkası yaşamsal olarak bu kadar zorlanıyorsa, sen istediğin kadar mutlu ol o sette. Yani iyi bir iş çıkarmanın Olmaz. imkanı yok. Kesinlikle. Aslında bu işleri bir başkasından çok kendim için yapıyorum. Çünkü benim iyi olmam için sizin iyi olmanıza ihtiyacım Aynen, var. Yani aynen. hani Hepimiz. siz iyi iş çıkarırsanız benim işim parlayacak. Hani çalışma şartlarında böyle olması lazım. Hani bu kadar uzun yıllar içerisinde bu şartların oturmaması da çok üzücü. Tabii bu konu gelince aslında herkesin kendi gerçeği var. Bir de hakikat var aslında baktığın zaman. Hakikatle gerçek arasındaki çığ bazen çok büyüyor. Bir oyuncunun bence en önemli yanı hakikatin farkında olmak. Yani şu anda var olan bu, sistem bu ve benim sabırlı kararlarımdan, kendi kararlarından çok taviz vermeden olabildiğince işini üretmesi gerekiyor. Kendine, şimdi bugünkü mecralarda kendini gösterme fırsatı da var. Yani bir dijital, ben hep diyorum ki sosyal medyanızı kendinize portfolyo gibi kullanın gerekirse. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ben kullanamayanlar. Hayır, sen kullanmıyorsun ayrı konu. Ama senin artık portfolyo ihtiyacın da yok, var. Yani sadece sosyal medyaya değil. Kendilerini ortaya koyabilmek için, yani ille dizide oynaması gerekmiyor. Bir tiyatroda oynayabilir. Yani bir tiyatroda arkada çalışabilir, oradan öne geçebilir. Yani bir yerden başlaması Bir gerekiyor. yerden başlamak lazım hakikaten. Yani işte benim yolculuğumda da, yani üniversiteye gittim. Önce KYK yurdunda kalıyordum. KYK yurdunun tiyatrosuna girdim. Oradan beni bir şekilde Belediyešehir Tiyatrosu'na aldılar. Ve ben ana ekibin getir götürünü yapan, sahneyi temizleyen, işte dekor kuran, bilmem ne yapan stajyer kadroydum aslında. Tamam, kendi küçük oyunumuzu yapıyorduk ama aslında orada görevimiz ana kadronun gerçekten marketten çikolatasını alıp getirmek, sahneyi temizlemek, işte dekor kurmak bir şeydi. Oradan gelip figürasyonlukla zaten işte başladım Muhteşem Yüzyıl'la. Bu yolun çok daha gerçek ve sağlam olduğunu düşünüyorum. Yani işin Arkasını görerek, Bunu söylemek öğrenerek, istiyorum. evet, fark ederek, dışarıdan gözleyerek. Çünkü şöyle oluyor. İlk sen amacın hemen kameranın önüne geldiğin anda senin bilmen ve öğrenmen gereken çok şey var ve sen onları tek tek algılayıp kendi işini yapıp kendini gösterene kadar bu çok
kaos ve çok zor. Zor. Yani Doğru. hani bir şeyi lak diye şöyle istemek. Ama sen geriden başlarsan önce bir gözlemlersin. Ha, kamera şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Oyuncu geldi, bilmem ne oldu. Ha, arada bilmem ne oldu. Ezberi şöyle attılar, böyle oynadılar gibi. Eğer sen önceden bunu gözlemleme şansın ve progres etme şansın olursa en azından bu kamera önüne geldiğinde bu bilgiler artık bir anlarsın. ekranda Evet. var. Ha, bunu böyle yapacağım, şunu şöyle yapacağım. O zaman asıl enerjini oynamaya Oynamaya yapabilirsin. veriyor. Şu konuya girmek istiyorum. Bir kadın oyuncu bulduğum zaman bunu soruyorum. Setlerdeki son dönemde çok ortaya çıkan bu taciz, mobbing meseleleri var. Bu ifşalar var vesaire. Bu konuda aslında hep beraber ses çıkarmanın yararına inananlardan mısın? İnananlardan. Evet. Yani bu anlamda çok bayağı bir şey var ve hani kız kardeşlerimizin yanındayız meselesi var ya. Şöyle inananlardanım. Yani bu son ifşalar özellikle mesela beni şimdiye kadar olan irili ufaklı ifşalara göre nedense en çok etkileyenlerden bir tanesi oldu. Çünkü bir anda çocukluğumdan bugüne kadar farklı yaşlarda ve farklı şekillerde ve farklı adamlar tarafından nasıl elle, sözle, bilmem neyle taciz edildiğim hepsi bir anda canlanmaya başladı. Ve benim için çok öfke doldurdu. O yüzden mesela sosyal medyayı da çok öfke diliyle kullandım. Yani hakikaten şeyleri yazdım. Korkun dedim ya, hepiniz sizin de başınıza ne zaman gelecek diye hakikaten uykusuz bir şekilde bekleyin. Yani arada maalesef yananlar da oluyor. Biliyorum. Yani Tabii ki o maalesef. maalesef ama böyle oluyorum. Biz yıllarca o kadar yandık ki arada maalesef, yani senin o davranışın yanlışsa ama bu kadar ifşa içinde o yanlışın aslında o kadar da ifşalık bir yeri yoksa bile böyle oluyorum. Yaptığın yanlıştı güzel kardeşim, bunu artık bilmen lazım diyorum. Bir arada olmak, bir arada yani birbirimizden aldığımız güçle, hani o cümle vardı ya, yani paylaşılan, gerçekten tacize uğramamış bir kadın yoktur. Bu çok acı bir cümle ve yani biliyorum sağımda solumda kendi yaşadığım, yani bunlar çok ağır ve bazen bunlar konuşulması gerekiyorsa konuşulması da gerekiyor. gerek. Sadece şöyle, sosyal medya işte o kadar hızlı çığ gibi büyüyen bir şey ki iyi niyetle başladığın bir şey çok büyük bir vahşete dönüşebiliyor. O yüzden kontrollü gitmek evet, gerekiyor. kontrollü gitmek lazım. Bir de şöyle oluyorum. Sosyal medya beni çok hırlatıyor. Ben tahrik hırlayan bir ediyorsun. insan değilim. Yani özellikle o ifşalardan sonra evet çok sinirlendim, çok yazdım, bilmem ne oldum ama sonra bir Durdun. dedim. İçindeki, yani öfkem içindeki var. öfkeyi çok tetikliyor. Evet, çok tetikliyor ve ben kendi dertlerimi bu kadar hırlayarak çözmüyorum. O yüzden artık sosyal medyaya çok daha mesafeliyim. Aslında bilinçli olmak, bu noktadaki tavrını belli etmek, bunu kabul edemeyeceğin sınırları aşmak çok değerli. Çünkü insan yani setlerde özellikle, yani neredeyse işte 40. yıl mı olacak önümüzdeki yıl, yaşayan biri olarak biz çok azınlıktık. Bu noktada da hep böyle bir erkek egemen fikri vardı. Şimdi artık öyle değil. Öyle değil. Bunu herkes de farkında. Bu farkındalık için bile senin o hırlamalarında bence işe yaramıştır. Kesin o. Yani bir de şeye de seviniyorum. Bunu daha önce muhakkak diğer kadın oyuncularla, yönetmenlerle de konuşmuşsundur ama hep daha böyle eskiden gelen kadın yönetmenlere baktığım zaman şeyi görüyordum ve bu beni çok üzüyordu. O erkek egemen dünyada var olabilmek için maskülenleştiğini görüyordum. Ben öyleydim Evet, mesela. evet. Çok sert oldum Evet, halbuki. ne kadar o dişilikten uzakta Tabii. artık, ne kadar o sözünü geçirebilmek için kadınlığını bir kenara bırakıp daha erkek bir yerden diye. Şimdi ama evet bakıyorum sektördeki Ben diyorum ki, yönetmenlerimize, yapımcılarımıza. O geri geliyor. Oldukları gibi var geliyor. olabiliyorlar. Evet, var olmak, çünkü yani ister istemez maskülenleşiyorsun. Yani hiç bunların birine maruz kalmamış olsan bile maskülenleştiren bir şey. Ay, ne kadar samimi ve güzel bir konuşma oldu. Sana son sorum, buranın ismi Neden filmimi çekemiyorum, biliyorsun bu bir metafor ve ben bu işi neden yapamıyorum? Herkes peki şöyle çıkıyor mu? Diyenlere. Ben çekeceğim ama diye kalkıyor mu buradan? Genelde çekenler geliyor. Çekenler geliyor, şahane. Ay, ben bunu sadece isim buradan bu. söylüyorum. Çünkü bir tane herkes- film. Evet, herkes aslında hayatında en az bir kere bu kelimeyi söylediği için Evet, doğru. ben bunun adını koydum. Evet, çok Buradan çok da doğru açıklamış bir- olayım. Evet. Evet, çok doğru Evet, bir isim. sen ne diyorsun? Neden filmi çekemiyorum diyenlere ne dersin? Ya şöyle oluyor aslında. Bu yani oyunculuk Nevin- için, her şey için, yapmak istediği Evet, için. yapmak istediğimiz şeylerle alakalı. Yani bir yandan böyle oluyoruz işte. Fikrine güvendiğim, yeteneğine güvendiğim, aklına güvendiğim arkadaşlarımla hadi bir şey yapalım.
yazalım, çizelim, bilmem ne yapalım, kadromuzu oluşturalım, kendimiz yapalım. Kendimiz ne yapmadığımızı görelim diye bir gaza geliyoruz. Sonra sağdan soldan o kadar bu işin zorlukları, bu işe o kadar da kolay giremeyeceğin, o işin gerçeklerinin öyle olmadığı fikirleri dolanıyor ki böyle oluyorsun. O kadar da kolay değil. Tamam, peki deyip böyle bir hevesin kaçıyor, inancın şey yapıyor, motivasyonun düşüyor. Diyorsun ki o zaman buna harcayacağım vakti elimde hazır olan bir işle şey yapayım gibi bir durum oluyor. Ama ben fikren orayı kırdım kendi içimde. Kırmışsın zaten, görüyorum. Çok izlenip izlenmemesiyle derdim yok. Beğenilsin, beğenilmesin. Ya eskiden daha şeydim, başarıya odaklıydım. En iyisini yapacağım, işte şöyle olacak, böyle olacak falan. Böyle gidersem o oyunculuk benim için şey olacak. Nasıl diyeyim? Bir yerde toksik bir yere varabilir benim için. Yani ben şu an mesleğimi bir oyun arkadaşı olarak görüyorum ve sadece oynamak ve eğlenmek istiyorum. Hadi bunu yapalım, hadi bunu deneyelim. Hadi Olur gel, mu, olmaz yanında mı? Aynen, gezen. hadi gel. Aynen öyle. Bir yönetmeni bulayım. Hadi şöyle bir şey çekelim mi? Bakalım, yani sadece denemek ve bu süreci olabildiğince bir oyun gibi geçirmek istiyorum. Zaten yaşam tarzımı az çok biliyorsun. Yani hani öyle aman işte şöyle paralar kazanayım, böyle Yok. paralar kazanayım, öyle bir hayat tarzım yok. Yok. Kendime işte küçük bir B planı çizdim. Orada çok keyfim yerinde. Bir düzen kurdun orada kendine. Evet. O yüzden böyle oluyorum. Hadi Harika. hep birlikte oynayalım. O zaman şunu diyebilir miyiz? Kendi bu sevdikleri, tutkuyla yapmak istedikleri işte onu bir oyun arkadaşı gibi görmek en güzeli. Evet, en güzeli. Çok güzel bir şey Gerçekten söyledin, öyle. biliyor musun? Ya. Evet. Çünkü gerçekten ben de mesleğimi oyun arkadaşı olarak görüyorum. Evet. Hadi gel, yeni meydan okumalar var. Yeni, evet ya. Evet, hadi gel meydan okuyalım. Olmazsa böyle yaparız. Ay yapamadık. Yapamadık, evet. Bir sonrakini Aynen, deneyelim. bu sefer olmadı, evet. Evet, bu sefer olmadı, olmazsa olmaz yani, yapacak hiçbir şey yok. Bu sefer o kendini ciddiye almışlık sana o başarısız olmanın, yani hani başarısız olmak da bir lüks ya. Ay tabii Ay, canım, o lüksü kendimize özgürleşme. sağlayalım, evet. Kesinlikle. Yani hani öbür türlüsü dediğim gibi çok toksik bir tarafa Ve de gidiyormuş gibi uzun geliyor. vadeli bakıyorsun, Evet. iniş ve çıkışlar hep Çıkışları var. olsun, aynen Hep var. öyle. İyi ki geldin Burcu. İyi Nasıl ki çağırdın. özlemişim. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var Şahane bir ol. İyi sohbetti ki var. benim Benim için. için de Teşekkür öyle. ederim. Süperdi.